Counter-Strike 2000'li yılların başında dünyanın en popüler oyunlarından biri haline gelmişti. Valve'in Half-Life motoru üzerinde geliştirilen bu mod kısa sürede bağımsız bir fenomene dönüşmüş. Özellikle CS 1.6 sürümü dünya çapında milyonlarca oyuncuya ulaşmıştı. Avrupa'da, Amerika'da ve Güney Kore'de internet kafeler CS oynayan oyuncularla doluydu. Küçük yerel turnuvalar düzenleniyor ve rekabetçi FPS kültürü hızla büyüyordu. Ancak bu küresel başarıya rağmen dikkat çekici bir istisna vardı: Japonya. Dünyanın en büyük oyun pazarlarından biri olmasına rağmen Japonya'da CS beklenen ilgiyi görmemiş. Bunun nedeni oyunun kalitesi değildi. Sorun tamamen oyuncu alışkanlıkları ile ilgiliydi. Batı'da oyuncular saatlerini bilgisayar başında geçirirken Japonya'da oyun kültürünün merkezi arcade salonlarıydı. İnsanlar oyun oynamak için bilgisayar başına oturmak yerine arcade merkezlerine gidiyor ve arcade deneyimlerini tercih ediyordu. PC oyunculuğu Japonya'da Batı'daki kadar yaygın değildi ve bu yüzden tamamen bilgisayar odaklı bir oyun olan CS ülkede güçlü bir oyuncu kitlesi oluşturamadı. Valve bu durumu fark ettiğinde oldukça sıra dışı bir fikir ortaya çıktı. Eğer Japon oyuncular bilgisayar başında oynamıyorsa Counter Strike onların alışık olduğu ortama taşınabilirdi. Yani arcade salonlarına. Fakat arcade sektörü tamamen farklı bir donanım, farklı bir tasarım anlayışı ve farklı bir oyuncu alışkanlığı gerektiriyordu. Valve bu yüzden projeyi tek başına yürütmek yerine Japon arcade dünyasının en köklü şirketlerinden biri olan Namco ile işbirliği yaptı. Namco uzun yıllar arcade sektörünün en güçlü firmalarından biriydi ve Japon oyuncuların alışkanlıklarını çok iyi biliyordu. Valve oyunun lisansını sağladı. Namco ise geliştirme sürecini üstlendi. Böylelikle Counter-Strike'ın Japonya'ya özel bir versiyonu geliştirmeye başlandı. Bu proje daha sonra Counter-Strike Neo adını alacaktı. Neo ilk olarak 2003 yılında Japonya'daki bazı Namco arcade merkezlerinde ortaya çıktı ve oyun yalnızca Japonya'da piyasaya sürüldü. Yani Neo hiçbir zaman dünya çapında yayınlanan bir CS sürümü olmadı. Bu sistem klasik arcade makinelerinden oldukça farklıydı. Kabin içine oturduğunuzda joystick ve büyük arcade butonları yerine gerçek bir klavye mouse görüyordunuz. Bunun nedeni sistemin aslında tamamen bilgisayar tabanlı olmasıydı. Oyun Namco'nun PC tabanlı arcade donanımı olan System N2 üzerinde çalışıyordu. Bu sistem Linux işletim sistemi kullanan ve ağ üzerinde birbirine bağlanabilen bilgisayarlardan oluşuyordu. Arcade salonlarında genellikle 10 adet oyun kabini bulunuyor ve bu kabinler yerel ağ üzerinden birbirine bağlanıyordu. Böylece oyuncular 5'e 5 karşı karşıya gelebiliyordu. Bu yapı arcade salonu ile internet kafe deneyimini birleştiren hibrit bir sistem yaratıyordu. Teknik açıdan CS Neo, CS 1.6'nın kullandığı Gold SRC motorunun geliştirilmiş bir versiyon üzerinde kuruluydu. Temel oynanış mekanikleri büyük ölçüde aynıydı ancak oyunun görsel tasarımı ve atmosferi oldukça farklıydı. Neo'daki karakterler klasik CS askerlerinden farklı görünüyordu. Daha fütüristik zırhlar, daha stilize karakter tasarımları ve Japon oyuncuların alışık olduğu anime estetiğine yakın bir görsel stil kullanılmıştı. Arayüz daha parlak ve daha modern bir görünüme sahipti. Silahlar büyük ölçüde CS'deki klasik silahların fütüristik yorumlarıydı. Ancak bazı fiyat dengeleri ve ekipman ayarları arcade maçlarının daha hızlı ilerlemesi için değiştirilmişti. Neo'nun dünyası da klasik CS'den farklı bir kurguya sahipti. Oyunun evreni yakın gelecekte geçiyordu ve bu dünyada küresel güç dengeleri değişmişti. Büyük şirketler ve özel askeri organizasyonlar dünya siyasetinde daha fazla söz sahibi olmaya başlamıştı. Bu ortamda düzeni korumak için oluşturulan uluslararası bir güvenlik gücü vardı. Bu birlik CSF yani Cosmopolitan Special Force olarak biliniyordu. CSF'in görevi küresel güvenliği tehdit eden grupları durdurmaktı. Ancak Neo'nun evreninde karşılarında klasik bir terör örgütü yoktu. Onların karşısında Neo adı verilen gizemli bir organizasyon bulunuyordu. Neo gelişmiş teknolojiye sahip paralı askerlerden oluşan ve kimliği tam olarak bilinmeyen bir güç olarak tanımlanıyordu. Amaçlarının mevcut dünya düzenini değiştirmek olduğu düşünülüyordu. CSF ve Neo arasındaki mücadele CS Neo'nun temel çatışmasını oluşturuyordu. Oynanış tarafında Neo klasik CS mantığını büyük ölçüde koruyordu. İki takım haritalarda karşı karşıya geliyor ve stratejiyle reflekslerin birleştiği hızlı çatışmalar yaşanıyordu. Ancak Neo'da yalnızca tek bir oyun modu bulunuyordu: bomba kurma modu. Bu seçim arcade salonlarının hızlı temposuna uygun olacak şekilde yapılmıştı. Oyuncular kısa ama yoğun maçlar oynayabiliyordu. Harita tarafında ise klasik CS haritalarının Neo özel versiyonu bulunuyordu. Nuke, Terrain, Prodigy gibi haritalar yeniden tasarlanmış Neo sürümleriyle oyunda yer alıyordu. CS Neo Japonya'da özellikle Namco'nun LED Zone adlı arcade eğlence merkezlerinde oynanabiliyordu. Bu merkezler oyuncuların ağ bağlantılı kabinlerde rekabet ettiği modern arcade salonlarıydı. Oyuncular kabinlere oturuyor, kulaklıklarını takıyor ve gerçek zamanlı takım
savaşlarına giriyordu. Batı'da internet kafelerde yaşanan Counter-Strike deneyimi Japonya'da arcade sonlarında yeniden yorumlanmıştı. 2005 yılına gelindiğinde oyun önemli bir güncelleme aldı ve Counter-Strike Neo versiyon 2 yayınlandı. Bu sürüm yeni karakter modelleri, çeşitli görsel güncellemeler ve bazı denge değişiklikleri içeriyordu. Aynı yıl Neo evrenini genişleten başka bir proje daha ortaya çıktı. Counter-Strike Neo White Memories. White Memories, Neo'nun hikayesini anlatmak için hazırlanan 12 bölümlük bir görsel roman serisiydi. Romanceworks tarafından geliştirilen bu seri Windows ve Mac bilgisayarlar için episodik olarak yayınlandı. White Memories, Neo evrenindeki karakterleri, operasyonları, CSF ile Neo arasındaki çatışmanın arka planını anlatıyordu. Böylece Counter-Strike Neo yalnızca bir arcade nişancı oyunu olmaktan çıkıp kendi hikayesine sahip bir evren haline gelmeye başlamıştı. Ancak tam bu noktada oyun dünyası değişmeye başlamıştı ve bu değişim CS Neo'nun kaderini belirleyecekti. Bu oyun ortaya çıktığında fikir oldukça ilginçti. Dünyanın en popüler rekabetçi nişancı oyunlarından biri, Japonya'nın arcade kültürüne uyarlanmıştı. Valve lisansı sağlamış, Namco ise oyunu Japon oyuncuların alışık olduğu platforma taşımaya çalışmıştı. Teknik olarak proje çalışıyordu. Oyuncular ağ bağlantılı kabinlerde 5'e 5 karşılaşabiliyor. Klasik CS oynanışı arcade sonlarına taşınmış oluyordu. Fakat Neo'nun kaderini belirleyecek şey oyunun kalitesi değil, oynandığı platform olacaktı. 2000'lerin ortasına gelindiğinde oyun dünyası büyük bir dönüşüm yaşamaya başladı. İnternet bağlantıları hızlanıyor, çevrimiçi oyunlar giderek daha yaygın hale geliyordu. Oyuncular artık oyun oynamak için fiziksel bir mekana gitmek zorunda değildi. Evdeki bilgisayarlar güçleniyordu. Broadband internet yaygınlaşıyordu ve online rekabetçi oyunlar hızla büyüyordu. Bu değişim özellikle arcade sektörü için büyük bir kırılma noktasıydı. Japonya'da onlarca yıl boyunca oyun kültürünün merkezinde yer alan arcade salonları yavaş yavaş eski gücünü kaybetmeye başladı. Bazı salonlar kapanıyor, bazıları ise daha az oyuncuya hitap eden niş mekanlara dönüşüyordu. Bu değişim doğrudan Counter-Strike Neo'yu da etkiledi. Çünkü Neo tamamen arcade altyapısına bağlı bir oyundu. Counter-Strike Neo yalnızca Namco'nun System N2 arcade donanımında çalışıyordu ve oyunun resmi olarak PC ya da konsollar için yayınlanan bir sürümü hiçbir zaman yapılmadı. Bu durum Neo'nun erişilebilirliğini ciddi şekilde sınırlıyordu. Oyun yalnızca Japonya'daki belli arcade merkezlerinde oynanabiliyordu. Özellikle Namco'nun Red Zone adlı arcade eğlence merkezleri Neo'nun bulunduğu başlıca yerlerdi. Bu merkezde genellikle 10 adet ağ bağlantılı kabinler bulunuyor. Oyuncular bu kabinlerde 5'e 5 karşılaşmalar yapılabiliyordu fakat bu sistem Japonya'nın dışında hiçbir zaman yayılmadı. Avrupa'da, Amerika'da ya da diğer oyun pazarlarında Neo'nun arcade versiyonu hiç bulunmadı. Bu yüzden Neo'nun oyuncu kitlesi oldukça sınırlı kaldı. Dünya çapında milyonlarca oyuncuya ulaşan Counter-Strike serisinin aksine Neo yalnızca belirli arcade salonlarına gelen oyuncular tarafından deneyimlenebiliyordu. İnternet çağında hızla büyüyen PC oyunculuğu Neo'nun etrafından geçip gidiyordu. CS 1.6 dünya çapında rekabetçi bir fenomen haline gelirken Neo çok daha küçük bir alanda varlığını sürdürmeye çalışıyordu. 2005 yılında yayınlanan versiyon 2 güncellemesi oyunu geliştirmeye amaçlıyordu. Yeni karakter modelleri, bazı denge değişiklikleri ve görsel güncellemeler eklenmişti. Aynı yıl Neo evrenini geliştiren White Memories adlı görsel roman serisi de yayınlandı. Bu seri Neo'nun hikayesini anlatıyor, CSF ve Neo arasındaki çatışmanın arka planını detaylandırıyordu. Ancak bu projeler Neo'nun kaderini değiştirmeye yetmedi. Arcade sektöründeki düşüş devam ediyordu. Salonların sayısı gittikçe azalıyor, Neo da yavaş yavaş ortadan kaybolmaya başlıyordu. Oyunun çalıştığı sistemin iki kabinleri kaldırılıyor ya da farklı oyunlarla değiştiriliyordu. Yeni oyuncular Neo ile tanışma fırsatı bulamadan oyun sahneden çekilmeye başladı. Çünkü Neo'nun varlığı tamamen fiziksel makinelerle sınırlıydı. Bir arcade kabini kaldırıldığında oyunun oynanabileceği yerde ortadan kaybolmuş oluyordu. Zamanla Neo neredeyse unutulmuş bir proje haline geldi. Dünya çapındaki CS oyuncularının büyük bir kısmı bu oyunun varlığından bile haberdar değildi. Neo hakkında internette bulunan bilgiler oldukça sınırlıydı. Eski arcade salonlarından çekilmiş birkaç video, bazı ekran görüntüleri ve oyuna ait birkaç fotoğraf dışında Neo hakkında fazla içerik bulunmuyordu. Bu durum oyunun etrafında küçük bir gizem olmasına neden oldu. Bazı CS hayranları Neo'nun varlığını yıllar sonra keşfetti ve bu garip arcade uyarlamasını araştırmaya başladı. Böylece Neo zamanla küçük ama meraklı bir topluluğun ilgisini çeken kayıp CS oyunu haline geldi. Ancak hikaye biraz daha geniş açıdan bakıldığında Neo'nun aslında oldukça ilginç bir deney olduğu görülüyor. Valve ve Namco'nun yaptığı şey basit bir arcade uyarlaması değildi. Onlar aslında Counter-Strike gibi rekabetçi bir FPS oyununun tamamen farklı bir oyuncu kültürünü uyarlamaya çalışıyordu. Japonya'da PC oyunculuğu güçlü olmadığı için rekabetçi FPS deneyimi arcade salonlarına taşınmıştı. Bu fikir teoride oldukça mantıklıydı. Sorun oyunun kalitesi değildi, sorun zamanlamaydı.
2000'lerin ortasından sonra oyun dünyası hızla değişti. Online rekabetçi oyunlar giderek daha popüler hale geldi. Bu değişim Japonya'da da yaşandı. 2010'lu yıllara gelindiğinde Japonya'da FPS oyunları beklenmedik bir şekilde büyümeye başladı. Özellikle Rainbow Six Siege Japonya'da büyük bir oyuncu kitlesi kazandı. Daha sonra Apex Legends ve Valorant gibi oyunlar milyonlarca Japon oyuncuya ulaştı. Japonya'da büyük e-spor turnuvaları düzenlenmeye başladı. Profesyonel takımlar kuruldu ve rekabetçi FPS oyunları ülkede ciddi bir popülerlik kazandı. Bugün Japonya dünyanın en büyük FPS oyuncu topluluklarından birine sahip ülkelerden biri haline gelmiş durumda. Ancak gelişmeler yaşandığında CS Neo çoktan ortadan kaybolmuştu. İşte Neo'nun hikayesindeki en ilginç nokta da burada ortaya çıkıyor. Neo ortaya çıktığında Japonya'da rekabetçi FPS kültürü neredeyse yoktu. Valve ve Namco bu kültürü arcade sonları üzerinden oluşturmaya çalışmıştı. Ancak o dönem Japonya'daki oyuncu alışkanlıkları buna henüz hazır değildi. Yıllar sonra Japonya FPS oyunlarına büyük bir ilgi göstermeye başladığında ise Counter Strike Neo artık oynanabilir bir oyun olmaktan çoktan çıkmıştı. Bu yüzden geri dönüp bakıldığında Neo'nun hikayesi oyun tarihindeki ilginç örneklerden biri olarak görülüyor. Bazen bir fikir yanlış olduğu için değil, sadece zamanı gelmediği için başarısız olur. Neo da tam olarak böyle bir projeydi. Bugün Japonya'da milyonlarca oyuncu rekabetçi FPS oyunları oynuyor. Büyük turnuvalar düzenleniyor ve e-spor sahnesi hızla büyüyor. Ama bütün bunlardan yıllar önce Valve ve Namco Japonya'da rekabetçi bir FPS deneyimini yaratmaya çalışmıştı. Neo belki arcade sonlarında kaybolmuş olabilir, ancak oyun tarihine bakıldığında bu proje Counter Strike markasını farklı bir kültüre uyarlaması için yapılan en ilginç deneylerden biri olarak hatırlanmaya devam ediyor. Belki de Neo'nun hikayesinin en ironik tarafı şu: Japonya bugün FPS oyunlarını seviyor. Ama Japonya için yapılan ilk Counter Strike çoktan tarihe karışmış durumda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.